sokaklarda say. Sen beni sokaklarda say. Sen Beni Sokaklardan Say'a hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün hızlıca bir soruyla başlıyorum. Bu yemeklerden hangisini daha çok seviyorsunuz? Bu mu yoksa bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu ya da bu. Bu veya bu. Bu mu? Bu mu? Son olarak bu mu yoksa bu mu? Tüm bu gördüğünüz yemeklerin ortak noktası domates veya salça, soğan, tuz ve baharatlar. Peki bu gördüğünüz yemekleri sadece işinizden evinize gittiğiniz için 10-15 yıl sonra yiyemeyeceğinizi söylesem tepkiniz ne olurdu? Neden sorusuna birazdan geleceğim. Onu birazdan cevaplayacağım. Ama önce birazcık İstanbul mutfağından bahsetmek isterim. Ben de birçoğunuz gibi yemek yapmayı veya yemek yemeyi çok sevenlerdenim. Aileyle yenen uzun pazar kahvaltıları, arkadaşlarıyla hazırlanan büyük sofralar, sohbetler, danslar, müzik veya özel günlerde yenen yemekler. Sanırım bunları sevmeyenimiz yoktur. İstanbul mutfağı ise bir başkadır benim için. İstanbul mutfağı nedir derseniz İstanbul'un sahiplerinin mutfağından bahsediyoruz. Yani birazcık Balkan mutfağından, biraz Rum mutfağı, biraz Ermeni mutfağından, biraz Türk Orta Asya mutfağından, biraz Anadolu mutfağından ve tabii ki Osmanlı saray mutfağından bahsediyoruz. Marmara Denizi ve adalarsa yine bu mutfağın olmazsa olmazı kıymetli kaynakları. Geçenlerde Takuhi Tovmasya'nın Sofranız Şen Olsun kitabından çok sevdiğim bir tarifi yapacaktım. Yine böyle arkadaşların geldiği buluşmalı, eğlenmeli, danslı bir gece için ve hangi tarif bilin bakalım. Topik. Ermeni mutfağının olmazsa olmaz bir tarifi olan topik aslında evde bulunan çok basit malzemelerle yapılıyor. Yine kitaptaki tarife şöyle bir göz atacak olursak malzemeler şöyle: nohut, patates, tahin, tarçın, tuz, kuru soğan, dolmalık üzüm, tahin, baharatlar yani karabiber, yeni bahar ve bir malzeme var ki o biraz tartışmalı: ceviz. Şimdilerde bu tarife ceviz konsa da aslında yazarın da bahsettiği gibi orijinal tarif çam fıstığıyla yapılıyor. Çünkü aslında dediğim gibi topik evde bulunan ve erişilebilir ucuz malzemelerle yapılıyor. Ancak bugün 2024 Türkiye'sinde ben topiği orijinal tarifiyle yapmaya çalıştığımda maalesef ki yemeğin sosu yemeğin kendisinden çok daha pahalıya mal oluyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Sizce neden bir sos yemeğin kendisinden daha pahalı oluyor? Yemek influencerları cevizi tavsiye ettiği için ceviz kullanmaya başlamış olabilir miyiz tariflerde? Ya da biraz daha realistik bir cevap belki ekonomik kriz sebebiyle olabilir. Veya artık çam fıstığı üretmiyor ve ithalat ihracat durumlarından dolayı belki gümrük vergileri çok artmıştır. Ne dersiniz? Hayır. Asıl sebep bunların hiçbiri değil. Sebep çam fıstığı üretiminin yıllar geçtikçe azalması. Üretimin azalmasına sebep olan başlıca etkense maalesef daha kötüye giden kuraklık ve iklim değişikliği. Profesör Doktor Hasan Nusret Dalfes'in deyimine göre iklim değişikliği demek yerine iklim değişimi de diyebiliriz. Çünkü kendisi hala bu sürecin içinde olduğumuzu ve bu sürecin bitmediğini, devam ettiğini vurgulamak için iklim değişiminin daha uygun bir terim olduğunu söylüyor ki bence de mantıklı. Bu video 2024 Kasım ayında çekilmekte ve şu an hiç alışılagelmiş bir Kasım günü gibi geçmiyor açıkçası. Hava hala normal derecelerin çok daha üzerinde sıcak ve ılıman ilerliyor. Sizin de yaşadığınız şehirlerde benzer bir durum var mı? Yani siz de daha önceki yıllarla kıyasladığınızda şu an yaşadığınız periyodun önceye göre daha farklı, daha sıcak veya daha soğuk olduğunu düşünüyor musunuz? Son birkaç yılda ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde görülen ani sel baskınları, orman yangınları,
en sıcak gün veya en soğuk gün veya kuraklık olayları gözle görülür bir biçimde arttı. Peki tüm bunlar neden oluyor? Bu grafikte ortalama sıcaklığın son 100 yılda nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Burada 1 veya 2 derecelik bir artış söz konusu. Peki sizce bu artışın sonucunda neler oluyor? Sıcaklık ortalamasının 1-2 derece artması belki kulağımıza çok az bir sayıymış gibi geliyor olabilir ama bu ciddi bir değişim demek. Çünkü ortalamanın 1-2 derece artmasını biz günlük hayatta şöyle yaşıyoruz. Diyelim ki bir yaz günü düşünün. Önceden sıcaklık 30 sa artık biz onu 35 gibi veya daha yüksek derecelerde deneyimlemeye başlıyoruz. Ve daha kötüsü bu tarz yüksek sıcaklıklar bütün bir yaz sürecinde yani 3 aylık 4 aylık süreçlerde belki 1-2 gün, bir hafta sürerken artık 10-15 gün, bazen bütün bir ay sürebiliyor. Aynı şey soğumalar için de mümkün. Önceden 0-5 olan dereceler artık -10'lara, -15'lere kadar düşüyor ve yine bu birkaç gün, bir hafta değil, daha uzun bir süreye yayılıyor. Dolayısıyla sıcaklık kadar soğumayı da konuşmamız gerek. Artık normalde olmayan hava olaylarını yaşıyoruz. Mesela dünyanın bir yerlerinde eskiye oranla çok daha fazla kasırga oluşuyor. Veya ülkemizin de dahil olduğu birçok coğrafyada ani sel baskınları görüyoruz. Çünkü artık atmosfer daha fazla nem tutmaya başladı. Yine her yaz akşam haberlerinde son bilmem kaç yılın en sıcak yazı, en sıcak günü gibi haberler duymaya başladık. Ortaokuldan beri duyduğumuz klişe bir cümle var değil mi? Kutuplar eriyecek, sular yükselecek, resifler yok olacak, canlıların birçoğu ölecek, deniz seviyesi yükselecek ve birçok kıyı şeridi yok olacak ki bu listede bazı şehirlerin hangi kıyılarının yok olabileceğini görüyorsunuz şu anda. Bunların hepsi uzak bir gelecekte ya da dünyanın başka yerlerinde olacak zaten. Aman bana ne diyen biriyseniz bu kısmı lütfen dikkatle dinleyin. 2019 yılına gidelim. Dünyanın bir yerinde gözümüzle dahi göremeyeceğimiz kadar küçük bir canlının, bir virüsün insanları öldürmeye başladığını duyduk. Ve sonra şunu söyleyenler oldu. Aman zaten orası uzak, buraya gelmez, bize bulaşmaz. Sonrasında ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Ben hatırlatayım. Bütün dünya bir ay sonra evlerine kapanmıştı ve kimse ne yapılabileceğini bilmiyordu. Bu örnek bile bize şunu gösteriyor. Bizim sadece bir evimiz var ve evin herhangi bir yerinde bir şey oluyorsa bu hepimizi etkiliyor. Bu duruma duyarsız kalmayı şöyle bir örnekle açıklayayım size. Belki daha da netleşir. Apartmanınızı düşünün, şu an yaşadığınız apartmanı. Apartmanın çatısı yanıyor ve siz çatıya uzak bir yerde olduğunuz için şunu söylüyorsunuz. Zaten yangın uzakta, bana gelmez. Ancak gerçeği hepimiz biliyoruz. O yangını durdurmazsanız o yangın size de gelecek. Bu videoda teknik olarak iklim krizinin sebeplerini size anlatmayacağım. Ancak kabul etsek de etmesek de bu krizin ana sebebi biziz. İnsan. Hem de hiç farkında olmadan çevreye zarar verebiliyoruz. Mesela ChatGPT'ye 4-5 tane soru sorduğunuzda bir su şişesi su tüketmiş oluyorsunuz. Veya her gün otomobilinizle evinizden işinize gittiğinizde yine karbon salınımına neden oluyorsunuz. Alışveriş yapmak, tek seferlik ürünler kullanmak, hatta çokça et yemek ya da ne bileyim marketten çok fazlaca poşet kullanmak mesela ya da plastik kullanmak. Kısacası sayarım da sayarım. Bunlar çok masum görünen aktiviteler değil mi? Ama şu an bu dönem artık bir şey yapıyorsak eylemlerimizi 2 defa düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Evet, kutupları gözümüzle görmüyoruz. Orada neler olup bittiğini belki fark edemiyoruz. Ama soframıza gelen yemeklerden bile iklimin değiştiğini fark edebiliriz. Hani diyoruz ya, artık domatesin kokusu eskisi gibi değil, tadı eskisi gibi değil. Evet değil, yediğimiz birçok şeyin tadı artık eskisi gibi değil. Çünkü dünyamız ölüyor. Bırakın yemeği, eğer önlem almadan yaşamaya devam edersek şu an rahatlıkla erişebildiğimiz temiz suya erişimimiz bir süre sonra mümkün olmayacak. Hepimiz şu an dünyada olan savaşların bitmesini istiyoruz değil mi? Ama yakın gelecekte sadece temiz su bulma sebebiyle bu savaşlar bitmek yerine daha da çok artacak. İklime bağlı göçlerden, mafyalaşmadan,
terörden veya kitlesel ölümlerden bahsetmiyorum bile. İklimin değişmesi direkt olarak ekosistemi değiştirecek olan bir şey. Bu da yeni virüslerin, yeni hastalıkların maalesef ki baş göstermesi demek. Nefes problemleriyle, alerjik reaksiyonlarla veya yeni hastalıklarla mücadele etmek istemiyorsak yapabileceğimiz en önemli şey karar mekanizmalarını etkilemek. Yani plastik kullanımını azaltmak veya çok sevdiğiniz bir kahveciden kahvenizi alırken plastik bardak veya karton bardak kullanmak yerine termosunuza kahve almaktan önce gerçekten çözüm talep etmelisiniz. Karar mekanizmalarının ve karar alıcıların bir şeyler yapması için onları zorlamamız gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde bazı önlemler alınmaya başlandı. Mesela Avrupa'da şu an net sıfır karbon emisyonu için 2050 yılı hedeflendi ve şimdiden Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bunun için çalışıyor. Türkiye'de yine aynı şekilde 2053 yılı itibariyle net sıfır emisyon hedefinde veya birçok ülke artık yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapıyor ya da buna uygun teknolojiler üretiyor. Aynı şekilde elektrikli araçlar veya toplu taşıma yaygınlaştırılıyor. 2050 net sıfır taahhütleri doğrultusunda yasalar çıkartılıyor, teşvikler veriliyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için bilim insanları daha hızlı ve kapsamlı değişimlerin olması gerektiğini söylüyor. Avrupa Birliği şu an yeşil mütabakat yapıyor ya da Çin'in yine 2060 yılında net sıfır hedefi var. Amerika Birleşik Devletleri yaşanan baskılardan dolayı Paris İklim Anlaşması'na geri dönmek zorunda kaldı ve o da 2050'ye kadar karbon nötr olma taahhütü verdi. Sadece devletlerin değil, şirketlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Şu an birçok şirketin net sıfır taahhütü var. Mesela Microsoft 2030 yılına kadar karbon negatif olmayı ve 2050'ye kadar da kurulduğu günden bu yana ürettiği bütün karbonu dengelemeyi hedefliyor. Ya da Google 2030 yılına kadar tüm veri merkezlerini %100 yenilenebilir enerjiyle çalıştırmayı planlıyor. Amazon 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt etti. Unilever 2030'a kadar tüm ürünlerinde karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu ve benzeri birçok büyük şirket benzer taahhütleri vermeye başladılar ve yine devletler de aynı şekilde önlemler alıyorlar. Ancak tüm bunların olması için bizlerin bu süreçlerin takipçisi olması gerekiyor. En sevdiğiniz yemeği sofranıza koymak için ya da yine ailenizle mutlu sofralarda buluşabilmeniz için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Sosyal medyada belki görmüşsünüzdür. Tablolara saldıran, onlara çorba atan ya da farklı renkler fırlatan gençler vardı. Bu gençler iklim aktivistleriydi ve temel mottoları şuydu: yok olan bir dünyada Van Gogh'un ne önemi var ki? Bu eylemler üzerine dilerseniz başka bir videoda konuşur, başka bir videoda tartışırız. Ancak onların vurguladığı bu noktaya ben de katılıyorum. Yok olan bir dünyada sanatın, teknolojinin, tasarımın ne önemi var ki? Elbette şirketlerin ve devletlerin iklime zararı bizim bireysel zararlarımızdan çok daha fazla gibi görünse de bizim de bireysel olarak yapmamız gereken, almamız gereken bazı sorumluluklar var. Enerji tasarrufu yapan teknolojiler kullanmak, geri dönüştürmek veya ileri dönüştürmek, suyu asla ama asla boşa tüketmemek, mümkünse daha çok sebze temelli beslenmek, daha az enerji tüketmek ve mümkünse karbon ayak izimizi küçültmek. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz. İklimle, çevreyle ilgili çalışan bu kuruluşlarda belki gönüllü de olabilirsiniz. Kim bilir? Dediğim gibi bir evimiz var, dünya, ve hepimizin sorumluluk alıp ona sahip çıkması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Hoşça kalın.